Vay bu ne abi? Kahve mi bu? Ben burada bir 2005 model, 2003 model bir Mercedes'i sanırsam bir maaşımla alabilirim. Hello. Güzel yöresel kıyafetler böyle. Hanımefendi de. Yok, gümrükten geçerken buraya mal gümrük almıyor. He, devlet vergi almıyor. Yani dışarıdan bir mal soktuğun zaman buraya. Bir Kuveyt dinarı ortalama 90 lira, 88 lira falan yapıyor. 88 lira. Dolardan daha yüksek. Şu an Doların dünyanın- üstünde yani. Dünyanın en büyük para birimi Kuveyt dinarı. Daha üstü var mı onun, yok mu? Yok. Enteresan. La bravo. Ne yaptın baba sen ya? Tabağı kırdı. Kendinize ait barınız da var burada. Vay be. Burası bizim oturma alanı. Sizin personelin oturma alanı. Evet arkadaşlar, şimdi yepyeni bir videoyla yine birlikteyiz. Gördüğünüz gibi şu an yüzüm gözüm şişmiş durumda. Havalimanındayım, Kuveyt havalimanındayım. Az önce indim. Aslında Kuveyt'e gelip Kuveyt'ten aktarmalı bir şekilde Bangladeş'e, Dhakka'ya geçeceğim. Tabi orada yine bir aktarma var. Yaklaşık 2 saat bir aktarma. Abu Dhabi aktarmalı. Kuveyt'ten tercih ettim uçuşumu çünkü Kuveyt'ten Asya uçuşlar gerçekten çok uygun fiyatları. Şimdilik Kuveyt'teyim. Bir gün sonrasında bir uçuşum var Dhakka'ya, Bangladeş'e. Fakat bu geceyi burada geçirmem lazım. Fakat şöyle bir durum var, bu havalimanında oturacak hiçbir yer koymamışlar. Yani insanlar havalimanında beklemesinler, zaman geçirmesinler diye bir tane koltuk buldum sadece. Ya aslında uluslararası bir havalimanı ama otogar gibi, otobüs terminali gibi bir havalimanı ve oturmak için hiçbir şekilde sandalye, hiçbir şey koymamışlar. Bir tane şimdi bir yer buldum, böyle koltuk buldum, rahat sabah çıkacağım yola. Buradaki otel fiyatları gerçekten çok yüksek. Yani en ucuz otel 2000-2500 TL civarı, TL olarak söylüyorum. En ucuzunu söylüyorum, o da şehir merkezinin biraz dışlarında kalıyor. Şimdi rastgele bir yere ben buraya gelirken otel rezervasyonu göstermem gerekiyordu. Rastgele bir otel rezervasyonu yaptırdım. Bu biraz spontane gelişti. O rezervasyonu yaptırdıktan sonra da artık ülkeye giriş yapabildim. Bu iptali olan, Booking'ten yaptırdığım bir rezervasyonda iptali olan bir rezervasyon. Biraz daha süresi var. Gün içerisinde istediğim zaman iptal edebiliyorum bu rezervasyonu. Yüksek fiyatlı bir otel rezervasyonuydu ama mecburen bir adres göstermem gerektiği için vize kısmında böyle bir rezervasyon yaptım. Vize kısmına da gelirsek bir e-vize alabiliyorsunuz. E-vizeyi de çok uğraştım. E-vizenin linkini temin ettim. E-vizeyi almaya çalıştım ama sürekli bir hata verdi. Onun haricinde kapıda vize olayını da öğrendim. Bu da ücretsiz. E-vize ile birlikte kapı vizesi de ücretsiz. Çok kolaydı kapı vizesi. Küçük bir form veriyorlar. Orada işte kişisel bilgileri yazıyorsunuz. Pasaport numarası, dönüş tarihinizi soruyor. Herhangi bir bilet de istemedi benden. Dönüşteki kullanacağım havayolu firması, nereye gideceğim vesaire. Onları yazdım. Ondan sonra da biraz böyle işlem yaptı. Soru da sormadı. İşlemi bitirdikten sonra yan tarafa geçti. Yan tarafta bir yüz tanıma sistemine yüzü kaydediyorlar. En son parmak izlerini alıyorlar ve ülkeye giriş yapıyorsunuz. Sanırım Türk çok fazla geliyor buraya. Biraz böyle Türklerden bıkmış gibiler. Öyle gördüm. Çok fazla Türk vardı çünkü. O yüzden biraz böyle fevri davranıyorlar. Aslında kötü niyetli değiller. Onu gördüm. Gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yardımcı da oluyorlar. Çalışmaya gelen çok fazla Türk var burada bildiğim kadarıyla. Ama dediğim gibi buradaki havalimanında gece geçirmeniz gerçekten çok zor. Diğer havalimanları gibi değil. Oturacak hiçbir yer bulamadım. Zar zor bir yer buldum şimdi. Şimdilik buraya oturdum. Bakalım burada eğer kalabilirsem, gece rahat bir koltuk buldum. Geceyi burada geçirebilirsem. Şu an saat 3.30 civarı. Biraz yorgun olacağım. Belki videoda falan bunu siz de göreceksiniz ama şehir merkezine geçelim. Şehir merkezinde nelerle karşılaşacağız? Geçtiğimiz zaman da tekrardan kamerayı açarız. Hadi bakalım. Şimdi an itibariyle Kuveyt'teyiz. Sonra bir takipçim, bir arkadaş yazdı. Daha önce de aslında defalarca yazıştık biz Instagram üzerinden. YouTube'dan videolarımı izliyormuş Necip arkadaşım. Necip merhaba. Merhaba abi. Necip dedi ki gel dedi bir yemeğe gidelim. Dışarı çıkalım, bir gezelim dedi. Orada bir video yapalım dedik. Çok da yorgundum aslında ama şimdi enerjim yerine geldi dışarı çıkınca. Kuveyt oldukça sıcak. Gündüz hiç çıkamadım burada. Herkes akşamları çıkıyor değil mi? Burada saat 4'ten sonra işte paydos yapan millet. Hepsi 4'ten sonra dışarı çıkıyor. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Hem Necip'le bir tanışacağız. Biraz daha Necip'i yakından tanıyacağız. Hem Kuveyt hakkında biraz
sohbet ederiz. Ondan sonra Kuveyt'te biraz gezinti yaparız. Hadi bakalım. Necim, bu mekanın ismi ne? Mekan ismi şu anda Böyle. Patsveli. Paris böyle. Arkadaş kimdi? Bu benim arkadaşım. En iyi Arkadaşım. çalıştığımız. Siz berber olarak çalışıyorsunuz değil mi burada? Berberlik yapıyorsunuz. Aynen. Kahve ikramı mı geldi? Kahve. Kahve. Kahve Arabi. Araba kahve. Şöyle güzel konsept yapmışlar. Sweet. Gemal. Burada şöyle, bu ne böyle, çay ocağı gibi yapmışlar böyle değil mi? Çay ocağı güzel. Hello. Güzel yöresel kıyafetler böyle. Hanımefendi de. Ne o abi? Gemal. Lokma mı? Lokma. Vay. Eyvah. Bas Güzel. Arabi Gemal. Güzel. Afiyet olsun. Güzel mekan. Hello. How are you? Böyle güzel bir tandırımız var burada. Evet, şöyle bir ikramımız geldi. Yöresel kıyafetlerle. Hello. يلا هيا Vay. هذا بيجارنا سهل الطلبات في سنة ثقيلة هذا وري أبوي هذا وري خال هذا رفيق Ne diyor abi? يلا هيا دنيا سكنون والمساحل ستوات والأدوار شكل بركة وكل ساكن سيسكب مشروعه قهوة Vay, bu ne abi? Kahve mi bu? قهوة يلا هيا Arap kahvesi bu. Şöyle bakalım. Vay. Güzel şov yapmış. Teşekkür. Thank you. نسوي واحد ثاني عشان Bu ilk başta ikram geliyor böyle. نسوي فيديو. يلا هيا Burada gayretlidir biliyor musun? Evet abi. قهوة يلا هيا شيخ Al abi. Sen burada durdukça bu uzatır böyle. Ciddi misin ya? Tabii. Vereceğim bardağı gitsin. Yoksa bekler. Hem He. biraz dolduracak. Yetmez mi öyle? Güzel bir adetmiş ama. Aynen bunların adeti böyle. Kaç yıldır buradasın? Vallahi 7,5 sene oldu. 7,5 sene. Aynen. 7,5 yıldır kuvvet. Aleykümselam. Hello. Selam. يوتيوبر تركي. İşletme müdürü. Bakalım kahveye. خلي يحطها بالصندوق. İkisi tadı var ama ya. Aroması çok farklı böyle. Aroması çok değişik. ya. Aynen ben sevmiyorum işte. Çok hoşuma gitmedi ama Ben sevmiyorum. olsun, yine de güzel yani. İyi bir ikram. راح ينزل هو. Şov kadar güzel değil. Şov daha iyi güzeldi. Bizim Türk kahvesinin yerini tutmaz. Yani şovu yapıyorlar ama kahve ortada değil abi. Ne geldi abi şimdi? Selam. Where are you from? Nepal. Katmandu. Katmandu. Gideceğim ben oraya, gideceğim. Katmandu'ya da gideceğim ben. Bunlar böyle ikram mı geliyor sürekli? Önden tatlı veriyorlar. Tatlı her dakika yiyebilirsin. Her zaman var böyle lokma tatlısı. Bu ne abi şimdi, biliyor musun sen bunu? Bu turşu abi. Turşu. Aynen. Yemem ben o buranın turşusunu. Bak çok acıdır. Bakayım. Ne, bu acıyı nereden buluyorlar böyle bunlar? Hut this hut. Çok mu acı bir şey? Ekstra mı acı bu? Ne? Ekstra acı mı bu? Valla benim Türkiye'de böyle bir acı görmedim ona göre. Ciddi misin ya? Aynen. Çok mu bu? Yok iyi iyi. Şimdilik iyi. Ama böyle bir alev çıkmaya başladı. Çok yeseydin görürdün tabii. Çok yemedim. Ama bu bile yani... Bu çorba mı şimdi? Çorba mı getirdi? Ekmeğin içinde. Aynen. Aa, mercimek çorba. Hades, yani Arapça mercimek. Thank you very much. Thank you. Where are you from? India. India. Hep Nepal, Hindistan. Çalışanlar Kuveytli yok herhalde değil mi? Olamazsın. Olmaz zaten böyle bir yerde koyup Niye, parayı bulmuşlar mı abi, ondan mı? Parayı bulmuşlar mı değil ya. Buradakiler Zaten hizmetçi varmış olarak diyorsun gelir para. onlara. Yani bu Kuveyt'e gelenler onlara hizmetçi olarak gelir. Öyle mi? Tabii. Yabancılar burada hizmetçi. En ayak işlerini yapıyorlar yani. Tabii. Nepal, Hindiya, ondan sonra Bangladeş. Bu bölgeler genellikle hep bunların hizmetçisi. Vay be. Kendi evlerinde zaten 3-4 tane hizmetçileri var. Nepal. Hiç çalışan yoktu mu onlarda? Var. Hükümetlerde, hükümet konaklarında. He, yani hükümet işlerinde, Polis, poliste, askerdi falan da. Polis, doktor, asker. Bu tarz işlerde çalışıyor. Burada asgari ücret ne?
Burada Var mı? asgari ücret diye bir olay yok. Bunlar en düşük aldığı ücret ortalama 1300 KD maaşları var. Ne kadar? 1300 KD. Yani Kuveyt dinarı 1300 Kuveyt dinarı. çarpı 80 mi oluyor Türk parasıyla? 88. 90 diyelim ha. 90 de ortalama. Yakında 100 olur o. 120 milyar falan. Nasıl yani? 120 milyar maaşları var. Şu çalışan garson arkadaş burada. Bunların maaşları, yani Kuveytlerden bahsediyorum. He. Bunların maaşları da ortalama 200, 250. 200-250 dinar. Yani ne yapıyor o zaman? Ortalama o 22-23 milyar. Abi bir şey diyeyim, Nepalli için iyi para bu. Tabii canım. Nepalli için iyi Türkler para. çalışmazlar bu maaşı Türkler. Evet. Türkiye'de de o parayı kazanıyor çünkü adam. Tabii canım. Türkiye'de o parayı kazanır. Onun için buraya gelmez adam. Nepalliler, Hindistanlılar, Bangladeşliler. Senin berberlik işi nasıl? Memnunsun. Çok şükür yani kendi müşterilerimiz var. Ortalama benim maaşım Sürekli var. burada mıydın sen? Kuveyt'te miydin uzun yıllar? Arabistan'da kaldım bir süre. 5 sene falan. Güzel. Ondan sonra Kuveyt'e geldim. Ama baktığın zaman burası Arabistan'dan çok çok iyi. Öyle mi? Parasal olarak bakarsan Arabistan buradan daha kaliteli. Daha çok para var. Burada peki Türkler gelsin mi buraya çalışsın mı? İş bulabilir mi burada? Evet, mesleğin olması lazım, bir dönerci olması lazım, bir berber olması lazım. Bir geçerli bir mesleğin olacak. Tabii canım. Mesleksiz gelme. Zaten Türklerin yaptığı iş ya berberliktir burada ya restoranttır, başka bir şey yok. Değil mi? Elektrikçi dersen zaten elektrikçiyi bunlar Bangladeş'ten, Hindistan'dan getiriyor, daha ucuz fiyata Daha çalışıyor. ucuza getiriyorlar. Niye Türk'ü çalıştırsın yani? Bizim berberlik burada daha herhalde daha sanat olarak biliniyor. Bizim berberler burada çalışması biraz zor olur. Çünkü Öyle mi? tıraşları çok farklı. Yani sakal tıraşında düz çizgi. Daha mı özel buna? bıyıklara çok özen Şekilli falan gösteriyorlar. istiyorlar. Şekilli değil. Sadece hepsi düz çizgi olması lazım. He. Kalkıp sen o çizgi bir tane yamultursan sıkıntı yaşarsın burada. Vay be, özelliklere bak sen. Ben Arabistan'da 5 sene kaldım. Buraya geldim. Burada hala acemilik çektim. O kadar yani. Aynen. Arabistan'dan buraya gelen elemanlar oluyor bazen bizim. Yani biz onları yetiştiriyoruz hatta üstüne bile. Evet. Farklı burası. Burası nasıl bir restoran şimdi? Yöresel mutfak değil mi burası? Burası Hindistan mutfağı. Hindistan mutfağı mı? Kuveyt değil mi burası? Yok, Hindistan mutfağı. He. Ama güzeldir yani. Hani senin bu Tayland'da ne bileyim bu Asya'daki Kamboçya'daki Hindistan yerler- mutfağı gibi değil yani. Yediğin zaman zaten fark edersin fark. Şimdi bakalım bir tadına. Ekmeğin içinde çorba güzelmiş ama ya. Bunu en son finalde yiyor muyuz? Bunu finalde yiyor muyuz abi? Yemeden kalkma diyormuş. Sebzeli mebzeli güzel yapmışlar çorbayı. Hafif tuzlu. Vay vay vay. Şefim ne getirdi böyle ya? Aman yarabbim. Tavuklu pilav, safranlı değil mi bu? Burada çok kullanılıyor değil mi safran? Acayip. Herkes sever bunu. Abi o ne? برية لها كبسة برية Vay. ترجي سويلة يلا هاي Enteresan. لا بارغة بو Ne yaptın baba sen ya? Tabağı kırdı. Bu da bu şeyi mi vuracak? Bu soslar vurmasın tabağa. Vay vay vay. Şimdi kapağı fırlatıyormuş. Bunların da şovu bu. Harbiden güzel oldu ha. Aynen. Afiyet olsun. Bu pilav sade mi? Yani güzel. Bu ne, bir incik mi bu? Biraz, Efendim? kepse. Yani Kepse. Buna Arabistan'da burada kepse derler. nedir o, tavuk mu? Et. He, incik gibi bir şey ya. Faiz menta. السلام عليكم الرئيس رجب طيب أردوغان تشكر شكرا جزيلا فور الرئيس رجب طيب أردوغان أنا أحبك. Abi öğüttük hepsini. Teşekkürler. 10 numara mekan. Çıkalım mı? Şükran. كان Aslen nereydi? Suriye. Aslen Suriye. Halepli. هلا Halep. Güzel. Burası kralın eviymiş şu an. Alo. Ha burası. Kuveyt kralının eviymiş burası. Şimdi nereye geldik baba? Burası bizim dükkan abi. Salon Sizin kapandı. çalıştığınız yer burası. Aynen, gel şöyle bir dışarı. Bakalım abi. Şimdi burası sizin Aynen. mekan. Burası komple deniz yolu. He, doğru ya. Bu sahil değil mi burası? Aynen. Abi nasıl bir elit yer yapmışsınız size. Kendinize ait barınız da var burada. Vay be.
Burası bizim oturma alanımız. Sizin personelin oturma alanı. Vay vay vay. Fena. Resepsiyon. Merhaba. Hüseyin. Çay su. Şimdi burada Türkler var, bir de yabancı uyruklar var. Yok, burada bir tek Türk benim. Bir tek Türk sensin. Tek Türk. Burada Suriyeli, Lübnanlı. Bangladeş falan, onları da gördüm burada ben. Aynen Bangladeş. Onlar ne iş yapıyor? Çırak mı bunlar? Yok, bunlar bizim hizmetçiler. Ya size mi hizmet ediyorlar? Aynen. Sizin Bize, çayınızı, müşterilere, çorbanızı. bize, müşterilere, temizliğimizi. Çalışanı var abi, böyle bir işletme Kuveyt. Biz yani burada kalkıp da başka bir iş çalışamazsın. Düşünsene, ben pisliği kaldırıyorum. Müşteri bunu gördüğü zaman der ki ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Doğru. Başka bir yere Efendim, güzel hizmet. Vallahi bu zemzem suyu mu abi? Ne bu? Yok, bu su güzeldir. Orijinal su. Nasıl? Şimdi burada şeyi mi merak ettim, araba fiyatları nasıl? Biraz bahseder misin? Ucuz diye duymuştum. Şimdi hangi model arabayı söylüyorsun? Herhangi bir model, sen örnek ver, bir Şöyle marka araba söyleyeyim sana. kıyaslarsak Ben burada- Türkiye ile. Ben burada bir 2005 model, 2003 model bir Yüksek Mercedes'i sanırsam bir maaşımla alabilirim. Bir daha söyle abi. 2003 model, 2004 model, 2005 model bir Mercedes'i bir aylık maaşımla alabilirim. Ciddi misin ya? Bir Çok aylık ucuz. buradaki kazancınla Aynen. alabiliyorsun bunu. Yani şöyle söyleyeyim, bir araba fiyatı şu anda bir Mercedes 2003-2004 o model bir araba 40 bin lira, 45 bin lira. Türkiye'de ne bunun karşılığı? Bunun karşılığı Türkiye'de bir 600 bin lira vardır. 500, 400 500-600 civarı. Bir de 45 bin lira. Aradaki farka bakar mısın? Vergi sistemi burada yok kesinlikle. Vergi almıyorlar mı halktan? Hiçbir şekilde vergi yok. Burada halkta hiç çalışan da yok değil mi? Bir Monaco'da bir de burada. Dünyada iki yerde vergi yok. Birisi Monaco, birisi burası. Halk hiç çalışmıyor mu burada? Çalışıyor. Ne yapıyor? Burada Yani böyle işçilik eleman olayı yok yani halkı arasında. Kendi çalışanları var tabii. aynen. Yani İş hükümette yapıyor. çalışıyorlar. Ticaret yapıyordur, bir şey yapıyordur. Aynen. Hükümette çalışıyor. Ticaret falan yok. Mesela şimdi nasıl olur? Sen bir dükkan açmak istersin burada. Tamam. Sana der ki kardeşim gel dükkan açacaksan ben sana kefil olmam lazım. Sen kendi başına dükkan açamazsın. O He. sana kefil olur, oradan para alır. He. Yani bir şekilde burada bir patronluk yapar. Bir de şöyle bir şey var hani diyorlar ya, Arap ülkeleri falan işte burası ne kadar Asya kıtası değil mi? Asya coğrafyası mı oluyor Asya burası? coğrafyası. Ama işte Arap ülkesi olarak biz öyle hatırlıyoruz Türkiye'den. Arap ülkelerin hepsi Asya coğrafyası. Değil mi? Tabii. Ama şöyle bir şey var mesela burada hep şey böyle bir algı var. Araplar petrol zengini. Yani nasıl benim aklımda şey gelirdi eskiden. Petrol zengini deyince bu adamın bahçesinde petrol mü çıkıyor? Oradan mı zengin oluyor? Bu adam petrol zengini kavramı nedir abi burada? Yani petrol zengini derken bunlar petrolden zaten parayı kazanıyor. Başka bir şey yok. Onlar şu an çalışmasın, hiç petrol çıkmasın. Kendi kendilerine yetecek 200 senelik parası var. Herkesin petrol kuyusu mu var burada abi? Onu diyorum. Yok canım, öyle bir saçmalık olur mu? Hükümet yani. Yani hükümet olarak Tabii canım. halka da hükümet bunu yansıtıyor aşağı tabana doğru. vermek zorunda. Tabana o şey refah seviyesini yansıtarak insanların şeyini kalkındırıyor. Aynen öyle. Gelir seviyesini yüksek tutuyor. Şimdi oldu. Yani bazen şöyle bir algı var. Petrol zengini her evin önünde sanki petrol kuyusu varmış gibi. Yok yok, saçma. Zaten petrol dediğin şey sıvı olarak çıkmıyor. Katı halde çıkar, onu sıvıya çeviriyor. Değil mi? Onu devlet alıyor, işliyor, bilmem ne Tabii. yapıyor falan. Şimdi oldu. Öyle bir şey yok yani. Benim de aklımda küçükken öyleydi. Ya bir Arap'ın evinde böyle evin bahçesinde Zeki petrol Alasya- çıkar. Zeki Alasya'nın onun filmi izlemişsin. Onun filmi gibi. Petrol kralları. Kuvvete gelip tıraş olmalık demeyiz. Türk ustamızın elinden. O şeydeki, Tayland'daki aynı sakal başlayan bir kadın vardı ya senin. He. Onun Burada var mı? Öyle bir hizmetiniz var mı? hizmetimiz yok abi. Aa, şimdi öyle bir şey ki Tayland'da güzel berber ustalarına yanında tıraş olduk. Burada kollarımızı saklıyoruz abi. Abi sizde değişik teknikler varmış ha. Evet, tıraşımız olduk, efsane. Gayet güzel. Saçlarda kırıklar falan vardı. Toparladılar güzel arkadaşlar böyle. Biz. Evet, şimdi Necip bizi aldın, gezdirdin, yedirdin, içirdin. Teşekkür ederim. Türklerle gittiğim zaman sohbetler ediyorum. O ülkenin potansiyelini öğrenmek istiyorum. Şimdi
Senden de burayı öğrenmek istiyorum. Kuveyt'le alakalı. İşte Kuveyt'in para birimi nedir? Türk lirası karşılığı nedir abi? Kuveyt'in para birimi Kuveyt dinarıdır. Bir Kuveyt dinarı ortalama 90 lira, 88 lira falan yapıyor. 88 lira. Aynen. Dolardan daha yüksek. Şu an Doların dünyanın- üstünde yani. Dünyanın en büyük para birimi Kuveyt dinarı. Daha üstü var mı onun, yok mu? Yok. En büyüğü bu. Aa, vay be. Bitcoin gibi değerleniyor. Önceki yıllarda nasıldı? 2002'de bir Kuveyt dinarı 6 liraydı sanırsam. 6 liraydı. Tabii. Şimdi 88-80. 6 lira bile değil, 4,5 liraydı. Şimdi 89 liraya gelmiş. Yani bu Kuveyt dinarı şöyle söyleyeyim sana. Bir Kuveyt dinarı eşittir 3 dolar. Bir Kuveyt dinarı 3 dolar. Vay be. Endeksli yani birbirine. O Ha, birbirine bir dolar- endeksli. Tabii. O zaman 1 dolar 1 liraysa bir Kuveyt dinarı 3,5-4 lira falan Yani yapıyor. dolar bazında Tabii. endeksli, ona göre tabii bizim Türk lirasının değeri kaybolunca Aynen. otomatik olarak Yani şu an Türk lirasının hiçbir değeri yok ki zaten. Bangladeş takasıyla yarışıyor. maalesef. Şeyler peki burada iş kurmanın sıkıntısı var mı yani? Burada- Parası olan bir adam iş kurabilir mi yani? Resmi prosedürler zor mu? Burada iş kurabilmen için paran olsun ya da olmasın. Buradan bir kuvvetli anlaşman lazım. Sana kefil olacak. Kefil olacak. Tabii. Yüzde onun şu kadar hisse onun olması Yok, gerekiyor, bu öyle bir şey yok. sadece ruhsat parası alır senden. Yıllık ya da aylık bir ruhsat parası Ruhsat alır. kiralıyor sana. Tabii. Bir de vize işlemlerin var yani senin. Bunların peşinde koşar ya da koşmazsa da bir tane mendup tutar. Mendup da bu işleri yapan Muhasebeci gibi. Aynen. Vergiler nasıl burada peki? Burada vergi olayı yok. Yani işletmecilerin hiçbir vergisi yok mu? Hiçbir şekilde. Vergi denilen bir şey yok. Elektrik faturası yok. Su faturası Elektrik, yok. su faturası gelmiyor mu kimseye? Yok, kimseye Bu gelmiyor. ilginç ama ya. Hiç kimseye gelmez. Eve de gelmiyor, iş yerine de gelmiyor. Bunlar zaten devletin sana bakmakla olduğu şeylerdir. Onu sağlamak zorunda diyorsun. Tabii. Devlet niye var başında? Sen burada mesela su tüketiyorsun, işletmen var, elektrik tüketiyorsun, fatura ödemiyorsun. Hiçbir şekilde fatura yok. Yani Çok burada kullandın, az kullandın yok. Evlerde de aynı şekilde. Benim evimde bir ara musluk bozuldu. 3 gün musluğu yapmadım. 3 gün boyunca su aktı. Ev Türkiye'de olsaydı o Türkiye'de kaç ton olsaydı- suyun giderdi yani. Yani ben onu yaptırmak düşünüyordum da aslında. Şöyle söyleyeyim, üşengeçlik. Yani çünkü fatura ödemiyorum. Ne yaptıracağım diye şey yapmadım. Üstüne böyle düşmedim. Elektrikte de aynı şekilde klima kullan, fark etmiyor. Benim evde 24 saat açık. Evde benim 2 tane Sıcak kedi var. zaten buraları. Evde benim 2 tane kedi var. Bırakamam klimayı kapalı. Değil mi? O kadar yani. Yani Sen o evli şekilde- misin burada bu arada? Aynen. Türk vatandaşıyla mı? Yok, yabancı eşim. Yabancı. Nepalli. Nepalli. Aynen. Nasıl, mutlu musun? Anlaşabildin mi yani Nepalli bir insanla kültür Yani- farklılığı var mı? Oluyor mu? Ya başta tabii zorlanıyorduk da şimdi çok şükür iyi. Ya şimdi orta yolu buldunuz öyle. Yani baştan tabii zor oldu ilk başlar çünkü onun kültürü ayrı, benim kültürüm ayrı. Biraz o beni kendine çekti, biraz ben onu kendime çektim. Bir şekilde devam ediyor şu anda. Ya şimdi özel olmasa bir soru soracağım. Buradaki kazancın ortalama nedir abi? Şimdi benim eşimle beraber, eşim de benim bayan kuaförü, ben Ha. erkek kuaförüyüm. Eşimin maaşı benimkisinden daha yüksek. Ortalama yani şöyle söyleyeyim, 5.000 dolar. 5.000. İkimizinkisi. 5.000 dolar. Aynen, ikimizin maaşı 5.000 dolara Kaç geliyor. para yapıyor bu şimdi abi böyle? 5.000 28 liradan dolardan desek 150 bin lira falan yapıyor. 344 lira yapıyor. 150 bin lira yapıyor. İki çalışanın maaşı bu. Aynen. Şimdi sen bir tane arabayı bir maaşınla alabiliyorsun yani. Yani Herhangi bir arabayı, öyle basit bir arabayı. çok rahat alırım. Çok rahat. Tabii. Vergi de ödemiyorsun zaten araç alırken. Araç alırken burada bir şey var. Şöyle söyleyeyim, hani aracı aldığın zaman muayene parası vardır. He, araç Bu muayenesi. da 6 ayda sanırsam ya 5 dinar ya 10 dinar. Ama bir vergi de değil zaten, o araç Aynen muayenesi öyle. oluyor. Her şeyi çok güzel açıkladın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burada çalışmak isteyen arkadaşlara önerim var mı? Kuveyt'te çalışmak isteyen arkadaşlara Öncelikle- veya iş kurmak isteyen arkadaşlara. Ya burada iş kuramazsın. Burada iş kurabilmen için burada Büyük bir sermaye lazım. sermayeden öte burada bir kefil bulman lazım kendine. Ne kadar güvenirsin? He, o da var tabii. Ne kadar güvenebilirsin? Sonuçta bunlar hani bizimkiler de gerçi tam üçkağıtçı da bizim Türk milleti. Bunlar da aynı. Öyle Sen mi diyorsun? kalkıp da Türk milletinden herhangi bir tanımadığın birine güvenip de paranı verebilir misin? Ben şöyle söyleyeyim. Hani önceden Suudi Arabistan dünyanın en büyük hırsızlarının, yalancıların Suudi olduğu Arabistan. yerlerdi. Buraya geldim. Bunlar iyiler. Bizim Türkleri gördüm. Suudi Arabistan'da hasret kaldım. Ciddi misin ya? Şeyi gördüm ben buraya, vize alırken kolaylık sağlıyorlar aslında Türk vatandaşlar. Çok böyle kasmıyorlar ama çok hızlı veriyorlar vizeyi.
Ama Türk vatandaşlarına karşı biraz sanki ön yargılılar. Hani ya yine mi Türk geldi der gibi bir tavırları Şöyle var. söyleyeyim ben sana. Çok da Türk geliyordu. Şöyle söyleyeyim. Dün gece. Bak, geçen gün bir haber çıktı. Burada bir tane Kuveytli Atatürk'e hakaret ediyordu. Kuvvetli. Tabii. Bunu hatta Türk medyaları da yansıttı. Hı hı. Atatürk'e hakaret edene kadar senin Atatürk'ü ne tanırsın? Atatürk kimdir? Nedir? Sen nereden biliyorsun Atatürk'ü? Sonuç ne oldu? Sonuç ne oldu? Hiçbir şey olmadı yani. Adamın mal varlığına bile koyamadılar. Türkiye'ye girişini yasaklayamadılar. Normal bir vatandaş mıydı bu? Buranın vatandaşı. Aynen. Yok, burada bir gazeteci. Gazeteciydi. Aynen. Teşekkürler. Kalkıyoruz. Bakalım şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi ufak bir oyuncu değişikliği yaptık. Necip arkadaş gitti. Serkan arkadaş geldi. Yine Türk. Yine burada kuaför olarak çalışan bir arkadaş. Şimdi biraz böyle bu bölgeyi biraz tanıtacak bana Kuveyt'te. Marketleri falan biraz gezeceğiz. Evet. Nedir burası Serkan? Burası sağ tarafın ticari bölge. Evet. Yani iş yerleri, apartmanlar falan. Sol taraf burası meskeni bölge. Meskeni bölge sadece Kuvvetlilerin evleri, yerlerin evleri var. Ha, yerlilerin evleri. Evet. Burada dükkan falan kurulamaz. Onun için devlet buraya bir market kurar. He. Her şeyden birer tane koyar. Lokanta, berber, bilmem ne. Devlet buna müsaade ediyor. Tabii tabii. Bu devletin kurduğu market mi şu karşıdaki? Evet, bu devletin kurduğu market. Burada pideci var, değil mi? Bu pideci, şurada kuru temizleme. Kuru temizleme. Arka taraflarda başka çeşitler Farklı de var. ürünler var. Evet, tabii. Şimdi bakalım bu devletin kurduğu marketler çekim yaptıracaklar mı? Öyle bir müsaade ederler mi acaba? Ederler ya. Şimdi gidelim. Bakalım şöyle. Bunlar da herhalde Hintlilerin mutfağı. Mısırlı bir Mısır Hintli. Zaten Kuveytli yok çalışan. Genelde hep yabancılar çalışıyor. Şimdi markete girdik Serkan'la beraber. Biraz böyle Kuveyt'in fiyat araştırmasını yapalım dedik. Şimdi market bak, oradan başlayalım. Sebze. Burası şey, sebze meyve bölümü. Sebzeler genelde hangi ülkelerden geliyor burada? Valla burada karışık Suriye, Mısır, Lübnan, Türkiye'den gelen var ama. Türkiye'den de gelen var. Şimdi bu yazıları ben tam olarak okuyamadığım için sen anlıyor musun fiyatlar mesela? Elmanın fiyatı ne kadar burada? Fiyatlar bak. Mesela bu. Bu Hint yiyeceği. 1.900. Nedir o? 1.920 valla adını tam hatırlamıyorum. Avokado gibi bir şey herhalde. 870. Okuyabiliyorsun yazıları. Aha. 870 yani 1 dinar yapmıyor. 1 dinar. 1 dinar olsa o ortalama 90 TL zaten. 90 TL'ye geliyor. Aynen. Tabii burada birim olarak bakılırsa fiyatlar uygun değil mi? Tabii, birim tabii. olarak bakılınca Buraya burada. göre uygun. Burada fiyatlar uygun. Bir de devlet marketi bu değil mi şu an? Minimum 550. Yarım yani, dinar. Yarım dinar yani 40 TL falan. 40 TL civarı. Hatta 40 TL'den biraz pahalı sanki. Biraz pahalı. Mandalina mesela neymiş burada? Kaç para bu? 690. 690. Yani 700. Yani 50 TL civarı. Aynen. Mesela üzümler var. Böyle bir yumurtanın mesela şeyi ne kadar yumurtanın fiyatı? Yumurtanın Var mı fiyatı fiyatı? yazılmaz burada. Neden? Ne ortalama ne olur mesela? Kasada alırsın o. 1.300 falan. Ya 1.30. 1 dinar 300 Ya falan. 110 TL 120 TL civarı. Aynen. Patlıcan Pat- böyle paketlenmiş. He, bu bir de paketlenmiş. 495 yani. Üretim yok değil mi burada? Üretim yok. Dışarıdan Yok, geliyor yok, hepsi. hepsi dışarıdan. 490 yarım dinar bu. Burada üretilen çok az var. O da çok pahalıya satılıyor. Burada üretildiği için bir de pahalıya satılıyor. Aynen. Çünkü üretmesi zor burada. He, üretim olmuyor burada toprakta. Mesela şurada şey var. Şarküteride Burada zaten toprak yok. Hepsi kum. kum değil mi? Her gün sulaman lazım. Doğru. Her gün. Daha masraflı oluyor o zaman. Mesela peynir burada ne demiş burada? Peynir Burada peynir her ülkeden geliyor. ülkeden gelen peynir. Üretim olayı neredeyse yok burada. Burada peynir üretemez. Merhaba. Hello. Merhaba, nasılsın? Bir zeytinin fiyatı ne kadar abi burada? Söyleyebilir misin bana? Vallahi 1900 değil mi orada bir tanesini gördüm ben. Değişir. Zeytine. Kilosu. O Bu farklı bir zeytin ama. bu 2 dinara yakın bu. Değil mi? Yanlış. 955 2 dinara yapar. Evet. Bu 1370. 370. 1 dinar 90 TL miydi? Öyle yaklaşık. 89 TL. Yanlış mı? 88 89 Evet. civarında. Yok herhalde 90'ı geçti. 90'ı geçti mi diyorsun? Çünkü 28'i geçti dolar. Doğru. Bu da Dolara geçti. bağlı ya parası. Bu 1.150. Mesela 0 5 lira. He. 1.150. Bu 0.5 anlamına geliyor.
Tabii. Nokta 0 anlamında. He. 0'da anladım. 5 nokta. Bu da 1.550. Anladım. Çalışanlar genelde değil ya, yani hepsi Mısırlı ya da Hindi. ya Hindi, Mısır, Bangladeş gibi. Hindistan, Bangladeş, Mısır. Burada peynirler. Peynirin farklı çeşitleri var, konserve gibi böyle. Almeria bu Sürülebilir peynirler. aynen Krem cheese. krem cinsi. Mesela ne kadar fiyatı bu? iyisi. Tahminen Bu tahminen 1.5. 1,5 civarı. 1,5 birim olarak baktığın zaman fiyatlar uygun ama burada, yani o şekilde bakar TL olarak hesaplamadığın zaman. Milletin ayda 1500, 2000. He, yani En az alan 1000 dinar alıyor. değil mi? Tabii. En az alan 1000 dinar alıyor. Yani. Bak mesela bunlar toplu şekilde satılıyor. 1.650. Hmm. Burada ne ararsan var. Şekerden, peynire. Mesela burada Mesela bu tarafta Nescafe, kahve, çay. Türk ürünleri var mı mesela burada hiç böyle gözüne çarpan? Türk ürünleri genelde bisküvi, çikolata He, gibi o tür şeyler. Ülke grupları. Böyle Nescafe, kahve tarzı hep Amerikan malları. Evet. Mesela burada fiyatları bazılarına yazmamışlar. Burada birçoğunu göremiyoruz mesela. Bunda Burada yazılan var. Ahmet Mesela çay. 1.305, 1.300 1.300. çay bu. 150 TL'ye yakın herhalde mi bu? Yaklaşık 130. Evet, 150 TL'ye yakın. 1.300. Mesela Arabia var, bu meşhur bir çay. Bu mu? Tabii. Bakalım abi bana. T Rabia. 725. Ha, bunun fiyatı Bu- uygunmuş. Bu 200 gramda. Hmm. Bu pahalı bir çay. Bu pahalı mı o? Tabii. Oo. Bu Rabia en pahalısı. Burada şeyler var, bak, fıstıklar var bak mesela. 1.250 mi bu? 1.250'den indirim yapmışlar 650'ye. He, indirimli bu. Ne kaç gram bu? Şey diyor, Kaç gram dur bakayım. poşet herhalde bu değil mi? Küçük poşetler var içinde bunun. Ha, küçük poşetler var içinde. 25 poşet var içinde. Komple bu kutu 650 fils diyor mesela. 1 dinardan aşağı bunun fiyatı Bu uygunmuş çikolata ama. bak, içinde 20 tane var diyor. He. 1.900'den 1.450'ye indi. 1.450. Şu nasıl bakayım mı şunu bir? Şöyle küçük paketler, atıştırmalık değil mi bunlar? Ha, Güzelmiş ama bu ya. ha, güzel. Seyahatlerde böyle aslında iş görür bu. Tabii. Çıkarken bir tane patlatırız ondan. Bu raf indirimde mesela komple. Bu raf komple değil mi? Komple indirimde olanlar bu. Şu ne kadar mesela bu? Oreo. Buna işte fiyat yazmamış. Fiyat Ama- yazılmış. Ama indirimde yani bu en fazla 1.5 falan. 1,5 falandır. Yani en fazla. 1,5 olsa İçinde 20 tane. 160 TL'ye yakın. Burada çikolatalar burada işte. Bunlar mesela şeyler, mesela şu Snickers'lar var. Kaç tane var? Beşli bunların. 5 tanesi 1385 mi bu? Yanlış görmüyorsam. 1385 evet. 1385. TL olarak hesaplayınca biraz bize pahalı geliyor ama 150. TL olarak burada kazanılmadığı için buranın para, ama turist olarak gelip burada Aynen. TL ile gelirsen burada turist olarak Türkiye'de de zaten bunu 30 liradan alamazsın. tabii 20-25-30 lira onlar fiyatları şu an. Aynen, Tanesi yani. Aynı fiyata geliyor. Aynı fiyata geliyor. Yani buranın Türkiye'den pahalı olması lazım. Pahalı, yani pahalı olması lazım o şekilde baktığında. Tabii. Ama TL ile karşılaştırdığın zaman, yani mesela doları olsun, şey olsun. Yani neredeyse aynı fiyat yani. Aynen. Şimdi bakalım, başka bir gruba geçelim abi. Burada şey var, şarküteriler var. Ha, şu Nutella'yı bakayım. Nutella'nın yazıyor mu fiyatı? Genelde bilindik marka olduğu için genelde. Zor. 2 dinar 95 fils. Yani 2 dinlerden bir tık daha yüksek. 200 lira civarı. 200 derece var. Evet, 200 TL. Türkiye'deki fiyatını şu an bilmiyorum Nutella'nın ama. Helva, bal çeşitleri. Bal çeşitleri. Türk ürünlerinde hala rastlamadım ben burada. Böyle bir ballardan mesela bir Türk markası görmedim şu an. Yabancı markalar var genelde. Hepsi yabancı genelde. Türk ürünleri çok girmiyor herhalde buraya. Yok fazla gelmiyor buraya. Buraya genelde Mısır, en çok Mısır. He. Burada işte şarküteri, Yoğurt, ayran, yoğurt ayranlar var burada. süt. Vay be. Şuna bakayım bir. Bu yoğurt mu bu abi? O peynir. Peynir mi o? 1980. 2 dinar. Krem Kavanozu peynir. krem peynir. Krem peynir. 900 gramlık krem peynir.
1.980 yani 2 gene dinar yaklaşık. 200 euro civarında. Burada artık çikolatalar. He, bunlar çikolata grupları. Aha. Bu farklı çikolata, büyük çikolata. Gofret. Bunlar ne abi? Gofretler mi bunlar da yine? Ha, gofret. Fiyatlar ne? Bazılarını yazıyor, bazılarını yazıyor. Tam oturtmamışlar o sistem herhalde. 1200 mesela bu. Bazıları üzerinde yazıyor, bazıları altında yazıyor. Bunlar biraz farklı gruplar herhalde. İthal gruplar yine bunlar. Ha. Parası kıymetli olduğu için 1 dinardan Dolardan aş- bile aş- yüksek yani şeyleri, değerleri. Yani 1 dinar 3,5 dolar. 3,5 lira sabit değil mi o? Sabit o. Sabit. olamaz. Kahve çeşitleri. Mesela bu kahve nedir abi? Türk iş kahve diyor. Türk kahvesi yani. Üstünde yazıyor Turkish Cafe mesela. 250 gram. Fiyatı yaklaşık 2 dinar. 2 dinar. 200 civarı. 200 TL civarı. TL 100 olarak. derece var ha. Diğerleri Arap kahvesi zaten. Arap kahveleri onlar. Şurada ne var abi? Şampuanlar, mampuanlar var burada. Şampuan var. Tanıdığımız markalar burada. Şu üstünde yazıyor. Şu Clear'in şampuanı var. 1600 mü? 1600 herhalde bu değil mi? Hepsinin üstünde yazar zaten. 1.615. 1615, 1560 gibi. Tabii bu fiyatlar. devlet marketi. Başka marketlerde Birazcık daha yüksek değil biraz mi? daha yüksek. Ha. Az bir şey daha yüksek. O da çok fazla oynamaz ama tahmin ettiğim kadarıyla. Yani 100 fils falan. Şu markaları ben şeyde çok görüyordum. Tayland'da falan genelde bu marka. Sosilik ya. Bunlar Tayland'da çok yaygındır. Ucuz bir de orada fiyatları falan bayağı uygun. Yani Burada fiyatları nasıl? Bilmem de yine bunlar biraz doğallık barındırıyor ondan. anladım. Orada çok kalitesiz bir şampuan gibi. Yani çok öyle kalitesiz demeyeyim de 1.250. fiyatı çok uygundu orada Tayland'da falan. 1 dinar 250 bu. Dolar 2 dinar mesela. 2 dinar. 2 birim aslında burada dediğimiz gibi. Red Bull bilindik burada zaten. Büyükler 600 fils. Daha ufakları var. He, Yarım dinar. yarım dinar gibi. Böyle yarım dinar. He, şöyle büyük 2.250 yazarsa bakarız. Şunda yazıyor galiba şöyle. 2660 2660 fiyat olarak yani deterjanlar uygun. 260 TL falan. 260 TL. Gayet güzel. Burada gümrük yok. Vergi olayı mı yok? Yok, gümrükten geçerken buraya mal gümrük almıyor bu devlet. He, devlet vergi almıyor. Yani dışarıdan bir mal soktuğun zaman buraya Ancak kütlü sokarsan o da %4 alıyor. %4 alıyor. Vay. Yani mesela 100 bin dinar geçiriyorsun 4.000 dinar falan alıyor. He. %4 gibi küçük bir rakam alıyor. O zaman O da yüklü, fiyatlara yansımıyor o o da zaman yüklü burada. geçirirsen yani böyle 100 bin ton falan. Ama Çok yüklü ufak mallar. böyle bir tır geçirirsen almıyor. Bak mesela bunlar finish 805. 1 dinar değil bu. 1 dinar değil 80 TL falan. 2 kiloluk. 80 TL falan. Evet. Kıyma değil mi bu abi? Evet. Bu yarım kilo mu? Kaç gram? 450 gram. 450 gram 1 dinar. 1 dinar. Evet. Yani 90 TL civarı. Yani 100 90-100 TL civarı ya da öyle diyelim. 100 yapalım biz onu, 100 TL diyelim. Aynen. Ha, şöyle bir kiloluk tavuklar var herhalde burada. Yazarsa fiyatını bunu da bakalım. 900 gram bu. 900 gram. Fiyatı yazmıyor. Bu herhalde zaten 1 dinar falandır. 1-1,5 dinar civarı. Yok 1 dinarı geçmez. Evet, market ile alakalı tabii bu videonun içerisinde biraz Kuveyt'teki market fiyatları, gıda fiyatlarını göstermek istedik. Burada da bana yardımcı olan Serkan arkadaşa da çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Kuveyt videosunun sonuna geldik. Biraz böyle acele bir video oldu benim için. Türkiye'den çıktık. Kuveyt aktarmalı aslında buradan Bangladeş'e gideceğim, Dakka'ya gideceğim. Bugün öyle ufak bir video hazırlayayım istedim Kuveyt ile alakalı olarak. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı ve severek izlediğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.